Evrenin %95'i tamamen görünmezdir. Baktığımız, gördüğümüz ve bildiğimiz her şey, büyük kozmik resmin yalnızca küçük bir parçasıdır. Geri kalan o devasa boşluk, karanlık madde ve karanlık enerji adını verdiğimiz iki gizemli bileşenden oluşur. Bu karanlık yapıları anlamak, modern bilimin önündeki en büyük meydan okumalarından biridir. Karşımızda çözülmeyi bekleyen kozmik bir dedektiflik hikayesi duruyor. Her şey, gökbilimcilerin aklını 10 yıllardır kurcalayan o temel bilmeceyle başlıyor. Matematiksel hesaplara baktığımızda net bir şekilde görüyoruz. Galaksilerin içindeki yıldızlar ve devasa gaz bulutları o muazzam yapıları bir arada tutmak için yeterli kütle çekimine sahip değildir. Bildiğimiz fizik kurallarına göre bu galaksilerin çoktan uzay boşluğuna dağılmaları gerekirdi. Öyleyse neden dağılmıyorlar? Görünmez bir el tüm bu kozmik adaları bir arada tutuyor. Evreni bir anlığına devasa bir olay yeri gibi düşünün. Kanıtlar uzayın her köşesine saçılmış durumda. Ancak ortada görünür bir fail yok. Bu görünmez mimarı doğrudan teşhis edemesek de parmak izlerini, daha doğrusu kütle çekimsel izlerini evrenin her köşesinde tespit edebiliyoruz. Peki onu neden doğrudan göremiyoruz? Çünkü bu yapı ışıkla hiçbir şekilde etkileşime girmiyor. Işığı yansıtmıyor, yaymıyor ve emmiyor. Ama varlığını son derece güçlü bir şekilde hissedebiliyoruz. Tıpkı rüzgarı göremediğimiz ancak ağaçların dallarını sallamasından anladığımız gibi. Karanlık madde evrenin varlığını devasa kütle çekimiyle belli ediyor. Yıldızların ve hatta milyarlarca yıldızdan oluşan galaksilerin hareketlerini incelediğimizde orada görünenden çok daha fazla kütle olduğunu anlıyoruz. İşte bu görünmez ekstra kütle gök cisimlerini yörüngelerinde beklenmedik bir kozmik ahenge zorluyor. Karanlık maddeye dair bu bilimsel dosya onlarca yıl boyunca biriken gözlemler ve kanıtlarla yavaş yavaş şekillendi. Hikaye 1930'larda başlıyor. Astronom Fritz Zwicky, Coma galaksi kümesindeki galaksilerin onları bir arada tutması gereken görünür kütleden çok daha hızlı hareket ettiğini fark etti. Kozmik hesaplarda büyük bir eksiklik olduğuna dair ilk somut ipucuydu bu. Yıllar sonra 1960'larda Vera Rubin sahadaydı ve belki de karanlık maddeye dair en sarsıcı kanıtı ortaya attı. Rubin'in gözlemlerine göre galaksilerin dış kenarlarındaki yıldızlar merkeze yakın olanlar kadar hızlı dönüyordu. Bu durum o güne dek bildiğimiz fizik kurallarına tamamen aykırıydı. Gözlemler tek bir gerçeği işaret ediyordu. Sanki her galaksi görünmez bir maddeyle dolu devasa bir halenin içine gömülmüş gibiydi. Bu görünmez yapı karanlık maddenin ta kendisiydi. Ancak karanlık madde yalnızca hesaplardaki eksik kütleyi tamamlayan teorik bir rakam değildir. O evrenin ta kendisinin görünmez ve devasa mimarıdır. Evrenin %95'i bizim için tam bir muammadır. Bu devasa pastanın yaklaşık %27'sini galaksileri bir arada tutan o görünmez tutkal yani karanlık madde oluşturur. Geri kalan %68'lik aslan payı ise evreni amansızca genişleten karanlık enerjiye aittir. Peki ya biz? Gördüğümüz, dokunduğumuz ve bildiğimiz her şey, yıldızlar, planetler, nebulalar, hatta bizzat bizler ve tüm sevdiklerimiz. Tüm bu kozmosun sadece %5'lik küçücük bir parçasıyız. Sanki koca bir okyanustaki küçücük birer köpük tanesi gibiyiz. Büyük resmin ne kadar devasa bir kısmının insan algısının ötesinde olduğunu bir düşünün. Peki, karanlık madde tam olarak nedir? Şimdilik bilim dünyasının yapabileceği en iyi tanım, onun ne olmadığı üzerine kuruludur. Karanlık madde, ışık yaymaz, yansıtmaz veya emmez. Kısacası, ışık için tamamen görünmezdir. En güçlü ışık kaynağını üzerine tutsanız bile, ışık sanki orada hiçbir şey yokmuş gibi içinden akıp gider. Varlığı şeffaf olsa da karanlık madde ismi, barındırdığı bu derin gizemi çok daha iyi yansıtmaktadır. Karanlık maddenin evrendeki en hayati rolü şudur:
büyük ölçekli kozmik yapıyı ilmek ilmek işlemiş bir iskelet olmasıdır. Evrenin ilk dönemlerinde kütle çekimi sayesinde devasa bir görünmez kozmik ağ örüldü. Bildiğimiz o sıradan ve görünür madde ise yer çekiminin çağrısına boyun eğerek bu devasa iskeletin üzerine toplandı. Tıpkı bir örümcek ağının üzerinde biriken çiğ taneleri gibi. Bugün gözlemlediğimiz devasa galaksi kümeleriyle dolu o muazzam iplikçikler ve aralarındaki engin boşluklardan oluşan kozmik ağ tam olarak böyle şekillendi. Çok net bir gerçek var. Karanlık madde olmasaydı ne o görkemli galaksiler ne de bizler var olabilirdik. Ancak hikaye burada sonlanmıyor. Tam da bu noktada kozmik senaryoya beklenmedik ve çok daha gizemli bir ikinci güç dahil oluyor. Karanlık maddeye karşı amansız çalışan bir rakip. Zamanın şafağından bu yana evrenin nihai kaderi için sessiz ve devasa bir savaş sürüyor. Karanlık madde sahip olduğu kütle çekimiyle her şeyi bir araya toplamaya çalışırken bu yeni güç tam tersini hedefliyor. Her şeyi, galaksileri ve uzayın dokusunu birbirinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Gökbilimciler evrenin genişleme hızının yavaşlamak yerine tam tersine ivmelenerek hızlandığını keşfettiklerinde bu sarsıcı gerçeğin farkına vardılar. Adeta görünmez bir varlık evrenin genişleme pedalına sonuna kadar basıyordu. Karşımızda iki devasa karanlık güç var ve bu güçler evrenin temelindeki o yaratıcı ve yıkıcı büyük gerilimi oluşturuyor. Bir yanda karanlık madde kozmik bir yapıcı. Kütle çekimiyle maddeyi bir araya getirir ve galaksileri inşa eder. Diğer yanda ise karanlık enerji, doğası gereği bir yıkıcı. Uzayın en temel dokusuna işlemiş, her şeyi birbirinden amansızca iten, görünmez ve durdurulamaz bir kuvvet. Biri evreni inşa ederken, diğeri her şeyi birbirinden koparıyor. Peki karanlık enerji tam olarak nedir? Bilim dünyasının en çaresiz kaldığı nokta burasıdır. Gerçek şu ki, karanlık enerjinin ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Karanlık enerji, astrofizikteki mevcut bilgisizliğimize verdiğimiz teknik bir isimden ibarettir. Kozmosu anlama çabamızdaki devasa bir bilgi boşluğunun yerini dolduruyor. Belki boş uzayın kendiliğinden sahip olduğu içsel bir enerji türüdür. Ancak şimdilik bu elimizdeki en popüler tahminlerden biridir. Karanlık madde ve karanlık enerjinin bu amansız kozmik savaşı yalnızca teorik bir fizik tartışması değildir. Bu mücadele, içinde yaşadığımız evrenin yani var olan her şeyin nihai kaderini belirleyecek olan en büyük savaştır. Evrenin ilk 9 milyar yılı boyunca savaşın mutlak galibi karanlık maddeydi. Kütle çekimi daha baskındı. Maddeyi bir araya getirerek galaksileri ve muazzam kümeleri karanlık madde oluşturuyordu. Ancak günümüzden yaklaşık 5 milyar yıl önce evren yeterince genişlediğinde kozmik bir dönüm noktası yaşandı. Madde birbirinden giderek uzaklaşınca karanlık maddenin çekim gücü zayıfladı ve sahneye karanlık enerjinin o durdurulamaz itici gücü çıktı. İşte tam o andan itibaren evrenin kaderinin kontrolü tamamen karanlık enerjiye geçti. Bu devasa savaşın sonucu, evrenin son perdesini nasıl kapatacağını belirleyecek. Fizikçilerin masasında evrenin sonuna dair 3 ana senaryo bulunuyor. Birinci senaryo, büyük soğuma. Evren sonsuza dek genişlemeye devam eder. Parlayan son yıldız da yakıtını tüketip söner. Geriye yalnızca dondurucu, karanlık ve cansız bir boşluk kalır. İkinci senaryo çok daha şiddetlidir. Büyük yırtılma. Bu ihtimalde karanlık enerji o kadar ivmelenir ve güçlenir ki önce dev galaksileri, sonra yıldız sistemlerini, gezegenleri ve en nihayetinde evrendeki tüm atomları bile birbirinden kopararak paramparça eder. Ya da belki her şey ebedi bir döngüden ibarettir. Üçüncü senaryo olan büyük sıçrama teorisine göre evren bir noktada genişlemeyi durdurup kendi üzerine çökecek ve her şeyi sıfırdan başlatacak yeni bir büyük patlamayı tetikleyecektir. Görüldüğü gibi evrenin temelindeki bu kozmik dedektiflik hikayesi çözülmekten henüz çok uzak.
Karanlık maddenin gerçek kimliği ve karanlık enerjinin bizi hangi karanlık sona doğru sürüklediği, bunlar bilimin önündeki en derin, en temel ve belki de en rahatsız edici sorular olarak gizemini korumaya devam ediyor. Bilim insanları hala kozmik şüpheli listesini incelemeye devam ediyor. Elimizde karanlık maddenin doğasına dair birkaç güçlü aday var. WIMP'ler olarak bilinen ağır ama zayıf etkileşimli teorik parçacıklar ya da aksiyonlar gibi inanılmaz derecede hafif varsayımsal kuantum parçacıkları. Hatta büyük patlamanın ilk saniyelerinde oluşmuş olabilecek ilkel kara delikler bile bu listede yer alıyor. Ancak şimdilik bunların hepsi yalnızca matematiksel birer teori. Elimizde bu gizemi aydınlatacak somut bir kanıt henüz yok. Üzerine düşündüğümüzde karşılaştığımız tablo gerçekten sarsıcıdır. İçinde yaşadığımız devasa evrenin %95'inin gerçekte neyden yapıldığına dair en ufak bir fikrimiz yok. Bu karanlık gerçek hem kozmosta ne kadar küçük bir yer kapladığımızı bize acımasızca hatırlatıyor, hem de keşfedilecek daha ne kadar çok şey olduğunu gözler önüne seriyor. Karanlık bilinmeyene atılan her adım, insanlık tarihinin en büyük macerası olmaya devam edecek. Ve bu destansı macera, zihinlerimizi o nihai soruyla baş başa bırakıyor. Evrenin bu karanlık yüzünü bir gün gerçekten aydınlatabilecek miyiz? Videoyu beğendiyseniz abone olarak bildirimleri açmayı, beğeni ve yorumlarınızla bize destek olmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.